Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Nako'nun bebe yünü. Onunla harika bir model başlayacağız. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Üç model üzerinden anlatacağım. 18 artı da 2 ekleyeceğim. 20 ilmeğe ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 model kurmak için artı 2 ilmek ekledim sonuna. Toplamda 20 ilmeğim var şu anda şişimde. 20 ilmekle modelimi kuracağım. Birinci ilmeğimi, kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelin ön yüzüne geçmek için ön yüzünde modelimizi kuracağız. Bir sıra ters örüyorum. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Ben lastik kullanmadığım için bir sıra ters örerek örgümüzün ön yüzüne geçeceğiz ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Siz istediğiniz lastik üzerine yapabilirsiniz bu modeli. Lastiğinizi ördükten sonra birinci sırayı lastiğin ön yüzünde kuracağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Daha sonraki 3 düz ilmeği bakın ortadakini öne alacağım. Baştakini arkadan aldım. Şu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi de öne aldım. Daha sonra 3 ilmeğimi üçünü bir alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Buraya kadar bir model. 3 ilmek düz. Burada ilmeklerimiz eksiliyor arkadaşlar. Şu kesme işlemi yaptığım yerde. Bir sonraki sırada onları artıracağız. Sıradaki 3 ilmeğe gelince baştaki 2 tanenin yerini değiştiriyorum. Bakın. Ortadakini önden aldım. Tekrar şişime taktım. Öne getirdim yani. Daha sonra 3 ilmeği düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ilmek düz. Kalan 3 ilmeğin de ortadakini öne alıyorum. Şu şekilde bakın önden aldım. Şişime taktım tekrar. 3 ilmeği de üçünü bir düz örerek kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyorum. Bakın ilmeklerimiz eksildi. Şimdi onu ön yüzünde tekrar artırma yapacağız. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik şimdi modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 3 düz ilmek ördüm. Şu kesme işlemi yaptığımız ilmeğe gelince bakın burada tek ilmek kalmıştı. Bunu tekrar artırıyoruz. Bir kez düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekten çıkarmıyorum bakın. Bir kez daha düz ördüm. Yani bir ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış oldum. Kestiğimiz ilmek sayısını tekrar yerine getirdik burada. 3 ilmek düz. Aradaki 3 ilmeği düz ördüm. Tek ilmeğe, şu kestiğimiz ilmeğe gelince bunu bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Daha sonra bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kestiğimiz ilmeği tekrar artırma yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bu model lastik istiyor arkadaşlar. Bakın kıvrılma yapıyor. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım için lastik yapmadım. Ama bir parça da lastikli olarak yaptım, size göstereceğim. Yani lastik kullanın bu modelde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. 6. sıra arka yüzünde de ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelimizi bir kez kurmuş olacağız. Daha sonraki model kurulumunda ilmeklerimizi kaydıracağız. Yani modeli kaydırarak kuracağız. Aynı işlemi yapacağız ama şu başta bıraktığımız 3 düz ilmekle modeli kaydırmış olacağız. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Modelimizi bir kez kurmuş olduk ama şu anda hiçbir şey belli değil, bakın. Hiç göstermiyor model kendini. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi ikinci kez kuralım. Modeli kaydıracağız şimdi. Modelin ikinci kurulumunda 1. sıradayız. Ön yüzünde 1. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki 3 düz ilmeğimiz var. Şimdi modeli buraya kaydıracağız. Baştaki 2 taneyi aldım. Yerlerini değiştiriyorum. Bakın ortadakini öne aldım. Şu şekilde aldım. Daha sonra 3 ilmeği, üçünü bir düz örerek kestim. Yani biraz önce kurduğumuzda 1. sırada ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz ama yerlerini değiştirerek yaptık. Şimdi bunu baştaki 3 düze yaptık. 3 düz ilmek ördüm. İşlem yaptığımız kısma da düz olarak ördüm, bıraktım orada. 3 düz ilmeğe gelince ortadakini öne alıyorum. Önce şu ortadakini öne aldım. Daha sonra 3 ilmeği de üçünü bir topladım ve tek ilmeğe düşürdüm düz örerek. 3 düz ilmek ördüm. Bu 2 ilmeğin önce yerini değiştirdim. Bakın şu 3 ilmekle işlem yapacağım. Ortadakini öne aldım. Daha sonra 3 ilmeği de üçünü bir düz örerek topladım. Sıradaki ilmeklerimizi de düz örüyoruz. 3 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğini ördüm.
İkinci kez model kurulumunda birinci sırayı yaptık. Ön yüzünde birinci sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz bu modelde. İlmeklerimizi ters olarak örelim hep. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Şimdi eksilen ilmeklerimizi bu sırada artırma yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim şu kesme işlemi yaptığım ilmeğim tek kalmıştı. Bunu bir kez düz örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Yine burada bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kestiğimiz ilmek sayısını yerine getirdik. 3 ilmek düz, aradaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm yine. Tekrar şu kesme işlemi yaptığımız ilmeğe gelince bir kez düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. 3 ilmek düz, tek kalan ilmeğimizi tekrar artırma yapıyoruz. Bir düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kenarda kalan 3 düz ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Dediğim gibi bu model şöyle 1-2 kez kurulunca kendini tam göstermiyor. Model ilerledikçe ortaya çıkıyor. Bu da güzel, harika bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. 5. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelde açılma olmuyor arkadaşlar. Şöyle sıkı görünen bir model. Yani ilmek sayınızı yapacağınız örgüye göre biraz fazla başlayın. Çok açılan şöyle esneyen bir model değil. Onu da söyleyeyim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Son sıramızı da yaptık bu şekilde. Evet bakın halen modelimiz tam ortaya çıkmış değil. Ben şöyle küçük bir parça yaptım. Onu da göstereyim size. Onda daha belirgin model. Dediğim gibi lastik istiyor bu model. Bakın kıvrılma yapıyor. Ben lastiksiz başladım ama siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bakın bunu da şöyle lastikli başladım. Hazır lastik kullandım bunda. Tekstil tipi lastik, hazır lastik. Kanalımda var arkadaşlar. İsterseniz linkini bırakabilirim. Bunu da lastiksiz yaptık. Bakın model tam kendini göstermedi ama burada daha güzel gösterdi. Şöyle bırakayım.
Bu lastiğe de gayet güzel oldu. Şöyle model kendini gösterdi. Bakın. Ama istediğiniz lastiği de yapabilirsiniz. Bakın model açılma yapmıyor. Şöyle sıkı duran bir model. İsterseniz lastiğinizi birkaç ilmek eksik yapın. Lastik bittikten sonra artırma yapıp modelinizi kurabilirsiniz. Yani lastiğin daha sıkı olmasını istiyorsanız şu şekilde birkaç ilmek eksik yapabilirsiniz lastiği. Daha sonra ilmek sayınızı son sırada artırıp modelinizi de kurabilirsiniz. Yani altın dar, üstün daha geniş olmasını istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Yapımı da oldukça kolay. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var şöyle. Kenar ilmeklerimiz de şöyle çıkıyor arkadaşlar. Yakadan başlama örgülerinizde de şu şekilde gözükür. Evet, benim çok hoşuma gitti. Zarif şöyle ve de oldukça kullanışlı bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yelek yapımında, hırka yapımında, yani her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Hatta kalın iplerle bebek battaniyesi, dekoratif yastık olarak. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Bebek yeleği, bebek hırkası, her türlü örgüde kullanabileceğiniz kullanışlı ve güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.